Tek özgürlüğünüz var cebinizdeki telefonla. Instagram var, Facebook var, YouTube var. Orada haberleşiyorsunuz. Bugün 12 Ekim. Eğer buradaki yasa meclisten geçer ise arkadaşlar bu telefonlarınızı artık bu şekilde kırıp atabilirsiniz genç kardeşlerim. Kullanmanıza gerek kalmayacak. 29'a hayır! 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 29'a isterim. Başta Erdoğan'ın. Bu yasa seni kurtarmaz. Bu gömlek bu millete dar gelir, yırtar atar. Bu zincir Türk siyaseti bu zinciri parçalayacak demokratik kabiliyet ve olgunluktadır. Millet bu gömleği parçalayıp atacak. Demokratik siyaset bu zinciri kırıp parçalayacaktır. İfade ve haber alma özgürlüğünü kısıtlayacağı gerekçesiyle eleştirilen basın kanunu değişiklikleriyle sosyal medya platformları da ağır yükümlülükleriyle karşı karşıya kalırken uzmanlar sosyal medya platformlarının bazı düzenlemelere uymasının zor olduğunu belirtiyorlar. Merhabalar. Merhabalar. Size nasıl ithaf etmemizi istersiniz? Birazcık kendinizden bahsedebilir misiniz? İsmail Hakkı Polat, Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümünde öğretim görevlisiyim. O zaman ilk sorumla başlıyorum. Sosyal medya hayatınızda nasıl bir yere sahip? Kullanım sıklığınızdan bahsedebilir misiniz? Sosyal medya hayatımda hem özel hayatım hem de iş hayatımın kendisi aslında. Yeni Medya Bölümü öğretim görevlisi olduğum için. Bu yüzden de geçmişte olan, bugün var olan ve gelecekte olacak bütün sosyal medya, blog, arama motoru, mobil uygulama, bütün yeni medya platformlarını inceliyorum, kullanıyorum, deneyimliyorum. Ama özel hayatıma sadece kendi kişisel profilime uygun bulduklarını kullanıyorum. Peki bu platformlardan bahsedebilir misiniz? Hangi platformları kullanıyorsunuz? Ağırlıkla Twitter'ı kullanıyorum. Oradaki etkileşimi, ifade özgürlüğünü ve anonimlik, insanların karşılıklı birbirleriyle doğal olarak etkileşimlerini, biraz eldivensiz iletişimlerini seviyorum. Biraz daha steril ve mutlu olmak istediğimde Instagram'a gidiyorum. İşte akrabalar ya da işte yakınların ölüm haberlerini okumak istediğimde Facebook'a. Bazen kızımla konuşmak istediğimde Snapchat'e, piyasada ne oluyormuş diye bakmak istediğimde TikTok'a. Onun dışında da işte YouTube'a da işte genel bilgilendirici konuşmaları falan almak için giriyorum. Peki Türkiye'de yakın geçmişte uygulanan sansür örneklerini verebilir misiniz? Mesela bu bahsettiğiniz uygulamalarda hiçbir sansüre denk geldiniz mi? Şimdi işte sansürün iki türlüsü var. Bir tanesi yasal sansür var ki bu işte günümüzde de bir yasa çıkacak. Daha önce 2011'de bir yasa çıkmıştı. Burada işte daha sonra 2017'de çıktı. İktidarlar genellikle sosyal medyadaki iletişimi, bu iletişimin son derece serbest ve açık olmasını çok fazla istemezler. O yüzden de hani bir de sosyal medya kuşak olarak çok alışkın oldukları bir şey değil. Bu yeni medya kültürü de değil zaten. O yüzden de burada anlamadıkları ya da kontrol edemediklerini düşündüğü şeyleri genel olarak zapturapt altına almak isterler. Bunu birkaç yolla yaparlar. Ya yasayla yaparlar. Yasayla biraz caydırıcılık amaçlı yaparlar. İşte 2011 yılında, 2015 yılında, 2015'ti galiba, 2011, 15 ve 2022'de son olarak çıkan yasalarda buradaki aslında işte bir takım ifade özgürlüklerini biraz daha denetim ya da zapturapt altına almak için. Onun içinde tabii biraz nefret söylemi, dezenformasyonu da önlemek var ama hani benim kendi görüşüm herhangi bir şekilde dezenformasyonu önlemek ya da işte ifade özgürlüğünü engellemeden dezenformasyonun olmaması için yapılması gereken şey böyle yasakçı yöntemler değil, tam tersine toplumu, kitleyi bilinçlendirerek onların yeni medya okuryazarlığını arttırarak olaya çözüm bulmak. Burada da işte Twitter'da kişisel olarak ne bileyim mahkeme kararı olan ya da kişilik haklarını yapan çeşitli yasaklamalar ya da işte hesap dondurmalar oluyor. Yani bunlar artık vakaya ait eden günlük olay yani. Bir de bir sorum daha olacak. Bu yeni çıkacak olan dezenformasyon yasasının sizce doğru ve gerekli bir yöntem olduğunu düşünüyor musunuz? Yani bence dozu çok, işte bir önceki soruda söylediğim gibi dozu çok kaçmış ve gereğinden fazla bir zapturapt içeriyor. Bunun da nedeni aslında hani yasa koyucuların şu anda bu yeni ruhu anlamamış olmaları ve bunların aslında hepsinin teknolojik olarak bypasslarının olduğu, işte VPN gibi farklı yöntemlerle aşılabilecek, teknolojik olarak aşılabilecek şeyler olduğunu çok anlamamaları ya da anlamak istememeleri diyeyim. Ya bunun da nedeni
Biraz toplumda genel kitleyi de caydırıcılık sağlamak için. Aman buralar işte burada her söylediğimiz şey yapılabilir, alınıp başımıza bela olabilir. Caydırıcılığını yakalamak için olduğunu düşünüyorum. Anayasayla çelişen ve dezenformasyon yasasının gündeminde yer alan 29. madde, Cumhuriyetin nitelikleri, temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması, düşünce açıklama ve yayma hürriyeti, basın hürriyetini kısıtlamaktadır. Değerli basın mensupları, 7418 sayılı kanunun 29. maddesiyle Türk Ceza Kanunu'nun 217'ye A maddesi eklenerek halkı yanıltıcı bilgiye alenen yayma suçu ihdas ediliyor. Bir suç ihdas ediliyor. Buna göre sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak sahikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimsenin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması öngörülüyor. Bu anayasanın biraz önce saydığım Cumhuriyetin nitelikleri, temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması, düşünce açıklama ve yayma hürriyeti, basın hürriyeti ve Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı ile ilgili hususlarına açık aleni aykırıdır. Değerli arkadaşlar, kanunun başlığı halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma diye yazılmış. Burada size göstereceğim. Ama içerik gerçeğe aykırı bilgi. Kanun yapılırken bile baştan ilk düğmesi yanlış iliklenerek yapılmış. Başlığıyla içerideki suç şekli farklı şeyleri ifade ediyor. Bir şey soracağım. Gelecekte bizi dezenformasyon yasasının uygulamaları devam ettiğinde bizi ne gibi sonuçlar bekliyor? Yani bizi biraz daha bu yeni medyada Web 2.0'dan Web 3.0 dönemine geçiş belki biraz daha aksayabilir. İşte insanların yeni medya okuryazarlığı ve yeni medya platformlarına intibaka, adaptasyonu birazcık gecikebilir ama genel gidişat çok değiştirmez. Neden değiştirmez? Çünkü zaten doğduğundan itibaren bu dünyanın içinde doğan ve bu dünyanın işte bir takım temel kullanım biçimlerini benimsemiş ve genel olarak kendi kafasındaki yaşam alanlarını orada oluşturan bir kuşak var, yeni kuşak var. İşte Z kuşağı, dijital kuşak her ne deniyorsa. Onlar zaten kendi yollarında gidecekler. Dolayısıyla hani bir 15-20 sene sonra pek de bir şey kalmaz. Tabii dünya kalırsa. Evet hocam, benim sorularım bu kadardı. Peki, teşekkür ederim.